Mart ayının kahramanı bir tutulma atlattı sevgili terazi burçları ve bu tutulmadan şu anda karşımda sağ salim çıkmış olduğunuzu görüyorum ve bu tutulmanın etkilerini Nisan ayında, Mayıs ayında daha net somut sonuçlarla yaşayacaksınız sevgili teraziler. Evet, zor bir Mart ayı geride kaldı. Yönetici gezegenimiz Venüs Merkür'le birlikte Balık burcunda retroydu ve Nisan ayına da böyle bir giriş yaptık. Yine çok dolu bir ay sizi bekliyor. 13 Nisan'da burcunuzun tam karşınızda olan yeni ayın dolunayı meydana geliyor. 23 derece terazi burcunda. Aslında Nisan ayına damga vuracak en önemli olay ve gündemler sizde olacak. Bu ilişkiler başladıysa, bitmek üzereyse, orada yeni bir oluşum varsa, çok yorulduğunuz bazı konular varsa, eşten, eşin işinden, eşin finans durumlarından, kendi sağlığınızdan, kendi işinizden, günlük rutinlerinizdeki bayağı bir zafiyetler yaşamış olabilirsiniz. Çünkü ciddi bir Merkür, Venüs, Kuzey düğüm, Satürn o günlük rutinlerinizi siz çok daraltmış olabilir. İşini yapamamış, ekibinle problem yaşamış, evcil hayvanların da belki biraz daralmış ya da o alanlarda bazı çeşitlilikler söz konusu olmuş. Birlikte çalıştığın ekip arkadaşlarınla, kadınlarla bazı geçmişe yönelik konularda işte bazı şeyler duymuş olabilir ve biraz motivasyonunuzu aslında aşağı çekmiş olabilir. Çünkü yönetici gezegeniniz Venüs retro. Ama şimdi Nisan ayında bunların hepsi geride kalacak. Sırasıyla 8 Nisan'da Merkür retrosu bitiyor. Bir kere burada konuşma, ilerleme, dijital konular, tüm iletişim konularında özgürleşiyorsunuz. 14'ünde ise Venüs'ün retrosu bitiyor. Bu tüm günlük işlerinizle birlikte işte sağlığınız, güzellikle ilgili konular, belki operasyon geçirdiniz ya da böyle bir şey var, plan var. Bunlarla ilgili konu ve gelişmeler için de 14 Nisan ve sonrası artık özgürsünüz efendim. Ama bu iki fenomen Balık burcunda seyretmeye devam edecekler ama en azından retro olmayacaklar. Şimdi diğer bir önemli Mart ayı etkisi de terazilerin o Mars'ın hayatlarının tam tepe noktasından yaklaşık 4,5 aydır geçmesi. Ve bu da bu ay da devam edecek ama orada bir de retro yaptı. Mesleki konularda çok yorulmuş olacaklar, olmuş olabilirsiniz. İşini yapmakta zorlanmış olabilir. Sağlıkla ilgili bazı sınavlar, ufak tefek günlük işte tansiyon olabilir, şeker olabilir, işte ayaklarla ilgili sorunlar, kas, adele sorunları vesaire yaşamış olabilirsiniz. Veya mevcut yönettiğiniz bir işiniz vardır. Kadronuzla ilgili sıkıntılar yaşamışsınızdır. Bu alan oldukça yorucuydu gerçekten. 18 Mart'tan sonra hakikaten bir oh diyecek bütün teraziler. Özellikle tepesinden geçen o Mars'ın artık oradan ayrılıyor olması ve en zoru da retrosuydu tabii ki. Bu da Ocak, Şubat, Mart'ın başlarına kadar devam etti. Ama yine de Mars'ın yoruculuğu bayağı bir sizi yıpratmış olabilir. Şimdi evet, Mars'ın ortalarına, Nisan'ın ortalarına kadar Mars aklımızı başımızdan aldı. Belli süreçler devam ederken artık biraz daha gündeminiz kendiniz olacak. Yani Terazi burcunda bir dolunay 23 derecelerde kendi istekleriniz, sizin becerileriniz, kendini nerede görüyorsun, kendinle ilgili yani bir ilişki içinde senin önceliklerin biraz daha önemsenecek. Bu aile içinde de aynı olacak bu arada. Kendi özel hayatında veya ikili ilişki yaşadığın işte evlilik, ortaklık, partner ilişkileri bu alanda da ama en çok ortaklı işlerde bence yaşadılar ve bazı terazilerin en çok aslında partnerleri ya da eşleri böyle bir süreci yaşamış da olabilir. O yüzden böyle dinleyin sevgili dostlar. Ve bununla beraber bu dolunayla aslında bir şeyler artık ortaya çıkıyor ve netleşmeye başlıyor. Sizi biraz daha kendi önceliklerinize, işte dış görünümünüze, böyle kişisel imajınıza, işte kılık, kıyafet, alışveriş vesaire bunlara da biraz yöneliyorsunuz. Hatta böyle estetik gibi işte biraz işte para harcamak kendinize, ne bileyim kıyafetlerinizi, gardırobunuzu yenilemek gibi konular da söz konusu olacak. Bunun için de 14 Nisan ve sonrası gayet de güzel görünüyor. Diğer taraftan yine bu ayın önemli etkilerinden bir tanesi sizler için 20'sinden sonra olacak.
bir diğeri de 18'inde Mars'ın orayı terk etmesiyle sosyal imajınız çok öne çıkmaya başlıyor. İnanılmaz görünür olacaksınız. Çok fazla sosyal bir, yani imaj olarak da böyle olacak. İkili ilişkilerde bir kere Neptün artık ilişkiler evinizde. İlişkiler boyutunda hiçbir terazinin bundan sonra hayatlarında yaşamış oldukları ilişkilerle yaşayacakları ilişkiler arasında dağlar kadar fark olacak bu arada. Neptün çünkü artık sizin ilişkiler evinizde ve 18'inden sonra Mars'la böyle güzel etkileşimleri olacak. Bir kere yeni insanlar tanıyacaklar. Çünkü tutulmadan burada ilişkiler boyutunda etki aldınız. Bunlar biraz daha Nisan sonu olabilir. Tanışacağınız insanlar ünlü olabilir, otorite sahibi olabilir, becerileri olan, böyle liderlik vasfı olan insanlar olabilir ki terazilerin de böyle bir aslında olma ihtimali var. Siz de böyle bir önemli bir pozisyonda çalışıyor veya kendinizi öyle bir güçlü hissediyor olabilirsiniz. Hakikaten güzel olacağını söyleyebilirim. Ancak 20'sinde Güneş'in yer değiştirmesiyle finans konuları ortaya çıkıyor. Şimdi burada bir tavsiyem, önerim var. 20-29 Nisan arası efendim finans konuları, para konuları, ödemeler, krediler, işte vergilendirmeler, resmi böyle evraklı işler, işte sağlık sigortaları mesela. Bu işi de yapıyor olabilirsiniz veya böyle bir girişiminiz olabilir. Çok önemli gözüküyor. Efendim burada yatırımlar, bazı alınıp satılan şeyler, işte paranı değerlendirme bakımından, çocukları olanlar için, çocukları için de benzer şeyleri söyleyebilirim. Ya da beraber çalışıyorsun, yanında çalışanların işte sigortası, primleri vesaire. Buralarda vergilendirme sistemlerinde bazı değişiklikler olabilir. Eğer böyle bir durumu olan bir işverenseniz mesela, özellikle 14'ü sonrası bence burada yapmanız gereken girişimleri yapın diye tavsiyede bulunacağım. Çünkü 20'si ve 27'si arası oldukça değişik. Bir emeklilik başvurusu, bir banka kredi başvurusu veya ciddi bir ödeme ile ilgili, finansla ilgili bir durumda söz konusu olacak. Nisan sonunda burada da biraz sıkıştırabilir açıkçası. Çünkü sabit grup burçlar arasında gelişen böyle temalar zorlayıcı olabilir. Arkadaşlarınızdan gelebilir bazılarının. Özellikle sosyal çevrelerle ilgili olabilir vesaire. Sevgili dostlar, gerçekten çok güçlü, çok yoğun, çok dolu bir Nisan ayı ve terazileri çok önemli etkiliyor. Önümüzdeki süreçleri hayatınızda nasıl planlayacaksanız bu ay atacağınız adımlar, imzalar, kararlar hakikaten önemli olacak. Sevgili teraziler, umarım iyi bir ay geçirirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza da abone olmayı, mutlaka paylaşmayı, yayını unutmayın diyorum. Sevgiyle kalın.